Ders 1. Sanatsal terapi. Kulağa harika geliyor. Son zamanlarda herhangi bir resim ders aldınız mı? Evet, aldım. Resim yapmayı inanılmaz derecede terapötik buluyorum. Hayal edebiliyorum. Duyguları ifade etmek ve stresi azaltmak için harika bir yoldur. Kesinlikle. Her fırça darbesi bir gerginlik salınımı gibi hissettirir. Her zaman resim yapmayı denemek istemişimdir. Çok rahatlatıcı görünüyor. Kesinlikle bir şans vermelisin. Sıfırdan bir şey yaratmak özgürleştirici. Bir ara ders için sana katılmayı çok isterim. Bu harika olurdu. Yaratıcılığımızı keşfetmeleri için birbirimize ilham verebiliriz. Birlikte sanata dalma fikri beni heyecanlandırıyor. Ders 2. Dikkat dağıtıcı unsurları yönetme. İş sırasındaki kesintiler ve dikkat dağıtıcı şeyler oldukça zor olabilir. Tamamen katılıyorum. Odaklanmak için sosyal medya kullanımımı sınırlamaya çalışıyorum. Bu akıllı bir strateji. Sosyal medya sizi görevlerden kolayca uzaklaştırabilir. Kesinlikle. Bildirimleri kontrol etmek için belirli zaman blokları ayarlamanın yardımcı olduğunu görüyorum. Bunu denemeliyim. Bir plana sahip olmak verimliliği gerçekten artırabilir. Kesinlikle. Gerçekten önemli olan şeylere konsantre olmanızı sağlar. Dikkat dağıtıcı unsurların etkili bir şekilde nasıl en aza indirileceğine dair ipuçlarını paylaşalım. Harika fikir. Birlikte daha verimli bir ortam yaratabiliriz. Bu stratejileri uygulamayı dört gözle bekliyorum. Ders 3. Bir sonraki seyahati planlamak. Bir sonraki seyahatimiz için nasıl hazırlanacağınıza dair herhangi bir ipucu var mı? Kesinlikle. İlk şey konuma karar vermektir. Bu mantıklı. Bir varış noktası seçmek diğer her şey için zemin hazırlar. Evet, ve bunu çözdükten sonra aktiviteler planlayabiliriz. Her yerin kendine özgü maceraları olmasını seviyorum. Kesinlikle. Yeni kültürleri ve deneyimleri keşfetmek heyecan verici. Hava ve olaylara göre ziyaret etmek için en iyi zamanı da düşünelim. İyi düşünce. Bu, genel deneyimimizi gerçekten geliştirebilir. Bu geziyi birlikte planlamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 4. Değişimi savunmak. Yetkilileri son sorunlarla ilgili gerekli önlemleri almaya zorlamalıyız. Evet, olumlu bir değişim umalım. Toplum için çok önemli. Kesinlikle. Savunuculuk hayatımızda önemli gelişmelere yol açabilir. İnsanlar bir araya geldiklerinde güçlü bir etki yaratabileceklerine inanıyorum. Evet, toplulukların ortak bir amaç için birleştiğini görmek ilham verici. Destekleyebileceğimiz yaklaşan girişimler hakkında bilgi sahibi olalım. Harika fikir. Yerel eylemlere katılmak sesimizi güçlendirebilir. Birlikte, görmek istediğimiz değişiklikleri yönlendirmeye yardımcı olabiliriz. Bu olumlu hareketin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum. Ders 5. Zorluklarla yüzleşmek. Belirli yerlere girmeden önce kuralları anlamak önemlidir.
İlginç. Seyahatleriniz sırasında bununla ilgili herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Evet, bazı alanlarda önemli olan belirli geleneklerin farkında değildim. Bu zor olabilir. Yerel görgü kurallarını bilmek, sorunsuz etkileşimler için çok önemlidir. Kesinlikle. Bazı davranışların saygısız olarak görülebileceğini zor yoldan öğrendim. Hayal edebiliyorum. Önceden araştırma yapmak her zaman daha iyidir. Evet, yanlış anlamaları önlememize ve deneyimlerimizin tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Bir sonraki maceramıza iyi hazırlanacağımızdan emin olalım. Ben bunun yanındayım. Hazırlık başarılı bir şekilde seyahat etmenin anahtarıdır. Ders 6. Yemek deneyimi. Selamlar. Daha önce bu otelin restoranında yemek yedin mi? Hayır, ilk defa buradayım. İyi yorumları var mı? Evet, menüleri ve hizmetleri hakkında harika şeyler duydum. Bu cesaret verici. Yeni bir şey denemek için heyecanlıyım. Sanırım spesiyalitelerini seveceksiniz. Lezzetlerin harika olması gerekiyor. Kulağa mükemmel geliyor. Her zaman bir mutfak macerasına hazırım. Menüyü kontrol edelim ve gözümüze neyin çarptığını görelim. Evet, ne kadar lezzetli seçenekler sunduklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Birlikte harika bir yemeğin tadını çıkarmaktan heyecan duyuyorum. Ders 7. Adım atmak. Her seferinde bir adım atın, oraya varacaksınız. Korkarım ki her şeye ayak uyduramayacağım. Bunalmış hissetmek tamamen doğaldır, ancak onu parçalamak yardımcı olur. Bu mantıklı. Bir seferde bir göreve odaklanmak baskıyı hafifletebilir. Kesinlikle. İlerleme yavaş yavaş kaydedilir ve bu tamamen sorun değil. Evet, sadece süreç konusunda sabırlı olmamı kendime hatırlatmam gerekiyor. Harika gidiyorsun. Unutmayın ki bu bir yolculuk, bir yarış değil. Teşekkür ederim. Teşvik ettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten yardımcı oluyor. Bu yolculukta birbirimizi desteklemeye devam edelim. Ders 8. Geri dönüşüm fikirleri. Yeniden dönüştürülecek ve yeniden amaçlanacak çok şey var. Bu harika. Birlikte hangi yaratıcı fikirleri bulabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, eski eşyaların biraz hayal gücüyle nasıl yeni bir hayat kazanabileceği şaşırtıcı. İstenmeyen bir şeyi güzel bir şeye dönüştürme kavramını seviyorum. Kesinlikle. Sadece çevre dostu değil, aynı zamanda eğlenceli bir proje. Bu hafta sonu üstesinden gelebileceğimiz bazı projelerde beyin fırtınası yapalım. Kulağa heyecan verici geliyor. Eminim bazı benzersiz fikirler bulacağız. Evet, yaratıcı ve kurnaz olmayı dört gözle bekliyorum. Birlikte gerçekten özel bir şey yapabiliriz. Ders 9. Önceden rezervasyon. Yerinizi güvence altına almak için en az 24 saat önceden rezervasyon yaptırmanız önerilir. Bu iyi bir ipucu. Ne zaman önceden plan yapacağımı bilmeyi her zaman takdir ediyorum. Evet, son dakika stresinden kaçınmaya yardımcı olur ve kaçırmamamızı sağlar. Katılıyorum. İleriye dönük planlama seyahat deneyimimizi gerçekten geliştirebilir. Ayrıca genellikle bize daha iyi seçenekler ve fiyatlar sunar.
Kesinlikle. Gitmeden önce her şeyin çözüldüğünü bilmek hoşuma gidiyor. Herhangi bir rezervasyonu unutmadığımızdan emin olmak için bir kontrol listesi yapalım. Harika fikir. Düzenli ve hazırlıklı kalmamıza yardımcı olacak. Yaklaşan seyahatimizi dört gözle bekliyorum. Ders 10. Makyaj ve stil. Bugün her zamanki eşofman yerine makyaj yaptığını fark ettim. Harika görünüyorsun. Teşekkürler. Bugün görünüşüme biraz çaba sarf etmeye karar verdim. Sadece işler için olsa bile. Gerçekten gösteriyor. Her zaman en basit kıyafetlerin şık görünmesini sağlamanın bir yoluna sahipsiniz. Bunu takdir ediyorum. Biraz makyajın güvenimi artırabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Nasıl hissettiğimizde ne kadar fark yaratabileceği şaşırtıcı. Evet, Didrikson'un kariyerini ve güzellik standartları konusundaki tartışmalı görüşlerini takip ediyorum. Bu ilginç. Toplumsal beklentilerin bizi nasıl etkilediğini tartışmak önemlidir. Kesinlikle. Kendini ifade etme ve rahatlık arasında bir denge bulmakla ilgilidir. Bakış açınıza hayranım. Her şey sizi iyi hissettiren şeyle ilgili. Ders 11. Oyun heyecanı. Yeni yarış oyununu ve macera oyununu gerçekten denemek istiyorum. Kulağa heyecan verici geliyor. Bu iki oyun hakkında da harika şeyler duydum. Evet, grafikler çarpıcı görünüyor ve oyunun ne kadar sürükleyici olduğunu seviyorum. Katılıyorum. Yarış oyunları her zaman heyecan vericidir. Özellikle arkadaşlarınızla rekabet edebildiğinizde. Ve macera oyunları genellikle bu kadar zengin hikayelere ve güzel ortamlara sahiptir. Kesinlikle. Tamamen yeni bir dünyaya adım atmak gibi. Birlikte denemek için yakında bir oyun gecesi planlayalım. Bu harika bir fikir. Yarış oyununu kimin kazanacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu harika olacak. Biraz atıştırmalık da aldığımızdan emin olalım. Ders 12. Kesintileri yönetme. İş sırasındaki kesintiler ve dikkat dağıtıcı şeyler üretkenliği gerçekten rayından çıkarabilir. Tamamen anlıyorum. Odaklanmak için sosyal medya kullanımını sınırlamaya çalışıyorum. Bu akıllı bir strateji. Sosyal medya böyle bir zaman batımı olabilir. Evet, dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indiren bir ortam yaratmak önemlidir. Bildirimleri kontrol etmek için belirli saatler ayarlamanın çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Zamanımla kasıtlı olmak büyük bir fark yaratıyor. Dikkat dağıtıcı şeylerle dolu bir dünyada nasıl odaklanılacağına dair daha fazla ipucu paylaşalım. Harika fikir. Birlikte, üretkenliğimizi artırmak için etkili stratejiler bulabiliriz. Birlikte çalışma alışkanlıklarımızı geliştirmekten heyecan duyuyorum. Ders 13. Seyahat planlaması. Bir sonraki seyahatimiz için nasıl hazırlanacağınıza dair herhangi bir ipucu var mı? Kesinlikle. İlk adım, ziyaret etmek istediğimiz yere karar vermektir. Kulağa harika bir başlangıç noktası gibi geliyor. Bir hedef seçmek diğer her şeyin tonunu ayarlar. Evet, bunu çözdükten sonra, aktiviteler ve konaklama planlamaya başlayabiliriz. Her yerin kendine özgü deneyimlerini ve maceralarını sunmasını seviyorum. Kesinlikle.
Yeni kültürleri keşfetmek ve yeni insanlarla tanışmak heyecan verici. Hava durumuna ve yerel olaylara göre ziyaret etmek için en iyi zamanı da düşünelim. İyi düşünce. Bu, genel deneyimimizi gerçekten geliştirebilir. Bu geziyi birlikte planlamaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 14. Değişimi savunmak. Yetkilileri son sorunlarla ilgili gerekli önlemleri almaya zorlamalıyız. Evet, olumlu bir değişim umalım. Toplum için çok önemli. Kesinlikle. Savunuculuk hayatımızda önemli gelişmelere yol açabilir. İnsanlar bir araya geldiklerinde güçlü bir etki yaratabileceklerine inanıyorum. Evet, toplulukların ortak bir amaç için birleştiğini görmek ilham verici. Destekleyebileceğimiz yaklaşan girişimler hakkında bilgi sahibi olalım. Bu harika bir fikir. Yerel eylemlere katılmak sesimizi güçlendirebilir. Birlikte, görmek istediğimiz değişiklikleri yönlendirmeye yardımcı olabiliriz. Bu olumlu hareketin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum. Ders 15. Ziyaretlere hazırlık. Belirli yerlere girmeden önce kuralları anlamak önemlidir. İlginç. Seyahatleriniz sırasında bununla ilgili herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Evet, bazı alanlarda önemli olan belirli geleneklerin farkında değildim. Bu zor olabilir. Yerel görgü kurallarını bilmek, sorunsuz etkileşimler için çok önemlidir. Kesinlikle. Bazı davranışların saygısız olarak görülebileceğini zor yoldan öğrendim. Hayal edebiliyorum. Önceden araştırma yapmak her zaman daha iyidir. Evet, yanlış anlamaları önlememize ve deneyimlerimizin tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Bir sonraki maceramıza iyi hazırlanacağımızdan emin olalım. Ben bunun yanındayım. Hazırlık başarılı bir şekilde seyahat etmenin anahtarıdır. Ders 16. Sporcuları destekleme. Sporcuların uluslararası sporlarda antrenman yapmalarına ve rekabet etmelerine yardımcı olma konusundaki algılanan ihtiyaca verilen yanıt yıllar içinde oldukça önemli olmuştur. Evet, sporculara eğitim tesisleri ve koçluk dahil olmak üzere, dünya sahnesinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamak çok önemlidir. Kesinlikle. Bu destek sadece performanslarını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda bireyler olarak genel refahlarına ve gelişimlerine de katkıda bulunur. Spor programlarına yatırım yapmanın, özellikle yerel sporcular uluslararası rekabet ettiğinde, bir topluluk ve gurur duygusu geliştirebileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Topluluklar sporcuların arkasında toplandığında dahil olan herkesi motive eden ilham verici bir atmosfer yaratır. Evet ve gençleri, topluluklarının desteğine ve kendilerine sunulan kaynaklara sahip olduklarını bilerek spor yapmaya teşvik ediyor. Bu sporcuların genellikle hayatlarının diğer yönlerini feda ederek antrenmanlarına gösterdikleri özveriyi tanımanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bağlılıkları ve azimleri, sportmenlik ruhunu temsil ettikleri için tanınmayı ve hayranlığı hak ediyor. Spora sürekli destek ve yatırımın gelecekte daha da büyük başarılara nasıl yol açabileceğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 17. Alışveriş malzemeleri. Biz pazardayken salata için salatalık ve sarımsak, maydanoz, zencefil ve yeşil soğan gibi bu baharatlardan bazılarını aldığımdan emin olacağım. Kulağa lezzetli bir kombinasyon gibi geliyor. Taze malzemeler bir yemeği gerçekten yükseltebilir
ve çok fazla lezzet katabilir. Kesinlikle. Taze sebze ve otlar kullanmanın basit bir salatayı gurme ve doyurucu hissettirebileceğine inanıyorum. Evet ve bu baharatlar yemeğin genel tadını artırırken mutfağa harika bir aroma getirecek. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Taze malzemelerle yemek pişirmek sadece lezzetli değil, aynı zamanda yemeklerimiz için daha sağlıklı bir seçimdir. Kesinlikle. Bir salatanın birbirine karıştırılmış, tüm taze sebze ve otlarla ne kadar canlı ve renkli olabileceğini seviyorum. Bence daha doyurucu hale getirmek için salataya biraz protein eklemeyi de düşünmeliyiz. Belki ızgara tavuk veya nohut işe yarar. Bu harika bir fikir. Protein eklemek kesinlikle besin değerini artıracak ve onu tam bir yemek haline getirecektir. Bu salatayı birlikte hazırlamaktan heyecan duyuyorum. Paylaşmak için keyifli bir yemek olacak gibi görünüyor. Ders 18. Fitness hedefleri. Fitness hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıran bir rutin bulmak harika, tutarlılık kesinlikle anahtardır. Kesinlikle. Egzersizlerime nasıl daha fazla çeşitliliği dahil edebileceğime dair herhangi bir öneriniz var mı? Evet, işleri ilginç tutmak için kuvvet antrenmanı, kardiyo ve esneklik egzersizleri gibi farklı egzersiz türlerini denemenizi öneririm. Bu akıllı bir yaklaşım gibi geliyor. Rutinimi karıştırmak can sıkıntısını önleyebilir ve farklı kas gruplarının etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olabilir. Kesinlikle. Grup derslerine katılmayı veya yeni sporlar denemeyi de düşünebilirsiniz. Egzersiz yapmayı daha keyifli hale getirebilir. Bu fikri seviyorum. Sosyal yönüne sahip olmak beni kararlı kalmaya ve kendimi daha da ileri itmeye gerçekten motive edebilir. Evet, ayrıca yeni beceriler öğrenmek ve kendinize farklı şekillerde meydan okumak her zaman eğlencelidir. Bu seçenekleri keşfetmekten ve fitness hedeflerime ulaşmada benim için en iyi olanı keşfetmekten heyecan duyuyorum. İlerlemenizi duymak için sabırsızlanıyorum. Birbirimizi sorumlu tutalım ve yol boyunca deneyimlerimizi paylaşalım. Ders 19. Hava durumu gözlemleri. Bulutlu günler bazen kasvetli bir ruh hali getirebilir. Güneşli günler yoksa insanlar genellikle çok depresif hissederler. Evet, havanın duygularımızı ve genel zihinsel sağlığımızı nasıl etkileyebileceği ilginç. Ağır hava her şeyi daha ağır hissettirebilir. Kesinlikle. Bu kasvetli günlerde belki iç mekanlarda keyif aldığımız aktiviteler aracılığıyla moralimizi yükseltmenin yollarını bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hobilerle uğraşmak veya sevdiklerinizle vakit geçirmek, kasvetli havanın etkilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Bulutlu günlerde bile biraz temiz hava almak için dışarı çıkmanın ruh halimizde de bir fark yaratabileceğine inanıyorum. Evet, doğanın bizi topraklamanın bir yolu vardır ve bazen sadece kısa bir yürüyüş ferahlatıcı olabilir. Sıcak aydınlatmayla dolu rahat bir alana sahip olmanın iç mekanlarda olumlu bir atmosfer yaratmada da büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çevremizdeki biraz yaratıcılık, mevsimsel değişikliklerin duygularımız üzerindeki etkileriyle mücadeleye yardımcı olabilir. Bunu tartıştığımıza sevindim. Havanın bizi nasıl etkilediğinin farkında olmak ve pozitif kalmak için proaktif adımlar atmak önemlidir. Ders 20. Festival renkleri. Kırmızı ve yeşil, tatil sezonunda şenlikli ruhu gerçekten somutlaştıran geleneksel Noel renkleridir. Kesinlikle. Çok canlı ve neşelidirler. Anında herhangi bir kutlamaya sıcaklık ve neşe duygusu getiriyorlar.
Bu renklerin Noel boyunca süslemelerden yemeğe ve hatta hediyeler için ambalaj kağıdına kadar her yerde olmasını seviyorum. Evet, özellikle parıldayan ışıklar ve şenlikli müzikle birleştirildiğinde gerçekten büyülü bir atmosfer yaratıyor. Çocukken süslemelerin yükseldiğini görünce ne kadar heyecanlanacağımı hatırlıyorum. Noel'in yaklaştığına dair bir işaret gibiydi. Burada da aynı. Beklenti ve neşe dolu çocukluk anıları mevsimi daha da özel kılıyor. Yeni nesiller için Noel ruhunu canlı tutarak bu geleneklerin aktarılmaya devam etmesi harika olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Her şey kalıcı anılar yaratmak ve tatillerde aile ve arkadaşlarla geçirilen zamanın tadını çıkarmakla ilgilidir. Bu yıl festival ruhuna dalmaktan ve kahkaha ve sevgiyle dolu yeni anılar yaratmaktan heyecan duyuyorum. Ders 21. Sürdürülebilir uygulamalar. Özellikle seyahat talebinin hızla arttığı yoğun yaz sezonunda önceden rezervasyon yaptırmak iyi bir fikirdir. Kesinlikle. Önceden planlama yapmak sizi çok fazla stresten kurtarabilir ve konaklama ve uçuşlarda potansiyel olarak daha iyi fiyatlar sağlayabilir. Evet, ayrıca aralarından seçim yapabileceğimiz daha fazla seçeneğe sahip olmamızı sağlayarak ihtiyaçlarımıza ve bütçemize mükemmel uyumu bulmamızı sağlar. Kesinlikle. Her şeyin önceden çözülmesi faydalıdır. Böylece endişelenmeden uzakta geçirdiğimiz zamanın tadını çıkarmaya odaklanabiliriz. Tamamen katılıyorum. Bir gezi beklentisi heyecanın bir parçası ve bu ayrıntıların ele alınması onu daha da iyi hale getiriyor. Evet. Ayrıca, hedefimizi araştırmak ve keşfetmek için bize zaman vererek daha zenginleştirici bir seyahat deneyimi yaratıyor. Bir sonraki maceramızı planlamaya başlayacağım için heyecanlıyım. Yakında seçeneklerimizi inceleyeceğimizden emin olalım. Kesinlikle. Ne kadar erken başlarsak, birlikte unutulmaz anılar yaratırken seyahatimiz o kadar heyecan verici olacak. Bekleyemem. İşte iyi planlanmış seyahatler ve yol boyunca yaşayacağımız tüm eğlenceler. Ders 22. Yağmur ormanı ekosistemleri. Çok fazla yağışla bu alan kalın yemyeşil bitki örtüsüyle kaplıdır ve güzel ve canlı bir ortam yaratır. Kesinlikle. Yağmurun bolluğu, çeşitli bitki ve hayvan yaşamını destekleyen zengin bir ekosistemi teşvik ederek, onu doğa severler için bir cennet haline getirir. Evet, bu yemyeşil bitki örtüsünün çevrenin genel sağlığına nasıl katkıda bulunduğunu, hava kalitesini ve biyolojik çeşitliliği iyileştirdiğini büyüleyici buluyorum. Kesinlikle. Yağmur ormanlarının öneminin ve iklimi düzenlemede ve vahşi yaşamı desteklemede nasıl önemli bir rol oynadıklarının bir kanıtıdır. Gelecek nesillerin doğanın sağladığı güzellik ve faydalardan yararlanmaları için bu alanları korumanın şart olduğuna inanıyorum. Kesinlikle. Toplulukların koruma çabalarını ve sürdürülebilir uygulamaları savunmak için nasıl bir araya gelebileceğini görmek ilham verici. Bu bölgeyi daha fazla keşfetmekten heyecan duyuyorum. Çarpıcı manzaraları ve çeşitli ekosistemleri tam olarak takdir etmek için bir yürüyüş planlayalım. Kulağa mükemmel geliyor. Kendimizi doğaya sokmak ve tüm bu yağışlardan gelen güzelliğe tanık olmak için sabırsızlanıyorum. Evet, işte tüm harikalarının tadını çıkarırken doğal dünyamızı takdir etmek ve korumak için. Ders 23. Seyahat planları ve gezilecek yerler. Bu akıllıca bir hareket. Seyahatimiz sırasında yapmak istediğiniz belirli cazibe merkezleri veya aktiviteler var mı? Kesinlikle yerel tarihi yerleri kontrol etmek istiyorum.
Bir yerin kültürünü ve tarihini öğrenmek çok zenginleştirici olabilir. Kulağa harika geliyor. Doğa parkurlarını ve parkları keşfetmekle de ilgileniyorum. Bölgenin doğa güzelliğini deneyimlemenin harika bir yolu. Evet, yürüyüş veya bisiklet gibi bazı açık hava etkinliklerinin tadını çıkarabiliriz. Bu seyahat ederken aktif kalmanın eğlenceli bir yolu olacaktır. Kesinlikle. Toplu taşıma araçlarını kullanmak da maceramıza katkıda bulunabilir ve yerlilerle daha fazla etkileşim kurmamıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Her deneyim seyahat hikayemize derinlik katacak ve birlikte unutulmaz anılar yaratacaktır. Yerel mutfağın tadını çıkarmak için, yerel bir kafe veya restoranda dinlenmek için de zaman ayırmalıyız. Bu harika bir fikir. Yerel yemek sahnesini deneyimlemek, herhangi bir gezinin en önemli noktalarından biri olabilir. Bu geziyi planlamaktan heyecan duyuyorum. Bazı fikirler toplayalım ve ziyaret etmek için en iyi zamanları araştıralım. Bu maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 24. Kültürel zenginler. Biliyorsunuz, Britanya'nın katedrallerinden bahsettiğimizde edebiyatımız ve dilimizle birlikte hepsinin ülkenin kültürel zenginliklerine tanıklık etmesi büyüleyici. Kesinlikle. Her katedral sadece çarpıcı mimariyi sergilemekle kalmaz. Aynı zamanda yüzyıllar boyunca topluluğu şekillendiren tarih, sanat ve inanç hikayelerini de anlatır. Evet ve tamamlanması genellikle onlarca yıl süren bu muhteşem yapıları inşa etmek için harcanan özveri ve işçiliği gerçekten hissedebilirsiniz. Katılıyorum. Bu katedrallerin hem ibadet yerleri hem de kültürel simge yapıları olarak hizmet ederek zamanın testine dayanması etkileyici. Kesinlikle. Onları ziyaret etmek sadece güzelliği değil, aynı zamanda Britanya anlatısında sahip oldukları tarihsel önemi de takdir etmemizi sağlar. Fiziksel yapılar ve temsil ettikleri hikayeler arasındaki bağlantıyı seviyorum. Her ziyareti zamanda geri adım atıyormuş gibi hissettiriyor. Kesinlikle. Ve bu katedrallere atıfta bulunan literatürü okuduğumuzda yazarların yazdığı kültürel bağlam hakkındaki anlayışımızı derinleştirir. Evet, keşif ve düşünmeyi davet eden zengin bir tarih, sanat ve maneviyat halısı. Bence bu katedrallerden bazılarını keşfetmek için bir gezi planlamalıyız. Onları şahsen deneyimlemek gerçekten zenginleştirici olurdu. Ders 25. Yapı yapıları. Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan inşaat yöntemlerini, özellikle yapıları ahşap direklerle nasıl yerinde tuttuklarını düşünüyordum. Bu ilginç bir konu. Bu gibi geleneksel tekniklerin bölgenin eşsiz iklimine ve arazisine nasıl uyum sağladığı dikkat çekicidir. Evet, ahşap direkler genellikle evler ve barınaklar gibi çeşitli yapı türlerinde kullanılan stabilite ve destek sağlar. Kesinlikle. Bu yöntemlerin hem mevcut materyalleri hem de orada yaşayan insanların kültürel uygulamalarını nasıl yansıttığını görmek büyüleyici. Bu tür tekniklerin sakinler ve çevreleri arasında nasıl güçlü bir bağlantı yarattığını takdir etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet ve aynı zamanda sürdürülebilirliğin önemini de vurgular. Yerel kaynakları kullanmak inşaatın çevresel etkisini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Tamamen katılıyorum. Geleneksel yapı yöntemlerine yatırım yapmak, modern ihtiyaçlara uyum sağlarken kültürel mirası koruyabilir. Kesinlikle. Bu uygulamalar ve Güneybatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplulukların kimliğini nasıl şekillendirdikleri hakkında daha fazla araştırma yapalım. Heyecanlıyım. Bu inşaat yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, insanlar ve toprakları arasındaki ilişki hakkındaki anlayışımızı derinleştirebilir.
Ders 26. Tatil heyecanı. Heyecanla aşağıya koşuyorlar. Ağacımızın altında bir sürü hediye olduğunu fark ettiklerinde yüzlerindeki beklentiyi görmek büyük bir zevk. Evet, tatil sezonunun büyüsü gerçekten özeldir ve hediyeleri açmanın heyecanı herkesi bir araya getirir. Verme ruhunun bu kadar sıcak bir atmosfer yarattığını, tatilleri ailenin ve arkadaşların bağlantı kurması için bir zaman haline getirmesini seviyorum. Kesinlikle. Sezonu bu kadar unutulmaz kılan kahkaha ve neşelenmeyle dolu küçük anlardır. Ve bence her hediyenin içinde ne olduğunu keşfetmenin sevinci bulaşıcı olabilir ve herkesi tekrar çocuk gibi hissettirebilir. Evet, tatil geleneklerinin aile üyeleri arasında böyle bir mutluluk ve birlikteliği ortaya çıkarması şaşırtıcı. Bu anlara değer vermenin önemli olduğuna inanıyorum. Bize gerçekten önemli olanı hatırlatıyorlar, sevgi ve bağlantı. Daha fazla aynı fikirde olamazdım. Bu neşeli anları kamerada yakalayalım. Böylece önümüzdeki yıllarda onlara sevgiyle bakabiliriz. Bu harika bir fikir. Bu kutlamaları belgelemek, tatillerin neşesini ve nostaljisini yeniden yaşamamızı sağlayacaktır. Ders 27. Çevre dostu seçimler. Kesinlikle. Ayrıca mümkün olduğunda bitkilerin ve çevrenin sürdürülebilir yöntemleri seçmesi iyidir. Tamamen katılıyorum. Çevre dostu seçimler yapmak hem sağlığımız hem de gezegenin refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Kesinlikle. Örneğin organik gübreler ve doğal haşere kontrol yöntemleri kullanmak bahçelerimizin sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Evet ve bu uygulamalar sadece bitkilere fayda sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda faydalı böcekleri korur ve ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği teşvik eder. Sağlıklı bir çevrenin teşvik edilmesinin uzun vadede daha iyi verime ve daha canlı bahçelere yol açabileceğine inanıyorum. Kesinlikle. Her şey hem bahçecilik çabalarımızı hem de bölgede yaşayan yerel vahşi yaşamı destekleyen bir denge yaratmakla ilgilidir. Kendi bahçemde daha sürdürülebilir uygulamalar uygulamaktan heyecan duyuyorum. Çevremize olumlu katkıda bulunmak ödüllendirici geliyor. Bu harika bir zihniyet. Bahçelerimizi sürdürülebilir bir şekilde nasıl geliştirebileceğimize dair ipuçlarını ve fikirlerini paylaşalım. Bunu çok isterdim. Birlikte sadece keyifli değil, aynı zamanda çevreye de faydalı güzel mekanlar yaratabiliriz. Ders 28. Tiyatro heyecanı. Devamını yap. Oyun başlayacak ve havadaki heyecanı şimdiden hissedebiliyorum. İnanılmaz bir performans olacak. Bekleyemem. Canlı tiyatro beklentisi her zaman heyecan vericidir. Seyircinin enerjisi atmosfere katkıda bulunur. Kesinlikle. Yetenekli oyuncuların gözlerimizin önünde bir hikayeyi hayata geçirmesini izlemenin büyülü bir yanı var. Evet ve yönetmenin senaryoyu nasıl yorumladığını görmek beni heyecanlandırıyor. Her prodüksiyon anlatıya benzersiz bir dokunuş sunuyor. Kesinlikle. Set tasarımından aydınlatmaya kadar farklı unsurların genel deneyimi nasıl etkileyebileceğini görmek büyüleyici. Katılıyorum. Kendimi yarattıkları dünyaya dalmayı seviyorum. Birkaç saatliğine başka bir gerçekliğe adım atmak gibi. Müziği ve ses efektlerini de unutmayalım. Tonu belirlemede ve hikayeyi geliştirmede çok önemli bir rol oynuyorlar. Kesinlikle. Her detayın tiyatronun büyüsüne katkıda bulunduğuna ve onu tamamen sürükleyici bir deneyim haline getirdiğine inanıyorum.
Bu deneyimi sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Hadi her anın tadını çıkaralım ve daha sonra düşüncelerimizi tartışalım. Ders 29. İş stresi. Hey, son zamanlarda işin ne kadar stresli olduğunu fark ettiniz mi? Görünüşe göre herkes baskıyı hissediyor. Evet, aldım. İş yükü önemli ölçüde arttı ve hepimize zarar veriyor. Kesinlikle. Refahımızı ve üretkenliğimizi korumak için bu stresi yönetmenin yollarını bulmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Mola vermek ve farkındalık uygulamak, bu baskının bir kısmını hafifletmeye gerçekten yardımcı olabilir. Tamamen katılıyorum. Kısa yürüyüşler veya gevşeme teknikleri bile stresle başa çıkma şeklimizde büyük bir fark yaratabilir. Evet, ve bu yoğun zamanlarda birbirimizi desteklememiz çok önemlidir. Biraz cesaret vermek uzun bir yol kat edebilir. Bence herkesin gevşemesine ve yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olmak için bazı ekip oluşturma etkinlikleri planlamalıyız. Bu harika bir fikir. Olumlu bir ortam yaratmak morali artırabilir ve işbirliğini teşvik edebilir. Bu değişiklikleri nasıl uygulayabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. İş yerimizi çok daha keyifli hale getirecek. Ders 30. Hobiler ve ilgi alanları. Hey, iş dışında tutkulu olduğun hobilerin veya ilgi alanların var mı? Evet, resim yapmaktan ve piyano çalmaktan zevk alıyorum. Her iki aktivite de kendimi yaratıcı bir şekilde ifade etmem ve gevşememe izin veriyor. Kulağa harika geliyor. Sanat yaratabilen insanlara her zaman hayran oldum. Fikirlerinin hayata geçtiğini görmek tatmin edici olmalı. Gerçekten öyle. Boş bir tuvali alıp anlamlı bir şeye dönüştürmenin büyülü bir yanı var. Hayal edebiliyorum. Piyano çalmakta duygularınızı müzik yoluyla kanalize etmenin harika bir yolu olmalıdır. Kesinlikle. Müziğin kelimelerin bazen yapamadığı duyguları nasıl aktarabildiğini ve onu güçlü bir ifade biçimi haline getirmesini seviyorum. Bazı sanat eserlerinizi görmeyi veya bir araç almanızı duymayı çok isterim. İnanılmaz bir deneyim olmalı. Paylaşmaktan mutluluk duyarım. Size en son resimlerimi gösterebileceğim ve sizin için birkaç şarkı çalabileceğim bir gün planlayalım. Kulağa mükemmel bir plan gibi geliyor. Yaratıcı dünyanıza dalmak ve yeteneklerinizi takdir etmek için sabırsızlanıyorum.